Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine bir konserve tarifimiz var. Bu konserve şeftali konservesi yapacağız. Kış aylarında tüketmek üzere kışlık şeftali konservemizi yapacağız. Kış aylarında da isterseniz pastalarda, isterseniz kompostu olarak da tüketebilirsiniz. Hemen hazırlama aşamasına geçelim. Burada benim 3 kilo şeftalim var arkadaşlar. Pazardan aldım. Bol suda yıkadım. Şimdi ilk aşamada şeftalilerin kabuklarını ince bir şekilde soyulması için sıcak suda sokup çıkaracağız. Nasıl yapacağız? Bir bıçak yardımıyla şeftalilerin üzerlerinden şöyle çarpı şeklinde kesiyoruz. Çok fazla derin kesmeyin. Artı şeklinde keseceğiz arkadaşlar. Çok fazla kabukların ziyan olmaması için doğrarken bu şekilde hazırlayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi üzerlerini çizdim. Şimdi ocağa suyumu koydum. Tencereye göz ayarı su koydum. Şöyle yarım tencere kadar su. Su kaynama noktasına geldi. Şöyle hafif hafif pirelenmeye başladı. Fokur fokur değil yalnız. Pirelenmeye başladı. Kabarcıklar olmaya başladı yani. Şeftalilerin bir kısmını tencereye bırakıyorum. 1 dakika kadar tutacağım. Şeftaliler benim çok fazla olgun değil. Sert şeftalilerden kabukları da kalın. Onun için 1 dakika tutacağım. Daha az da tutabilirsiniz. 30 saniye tutabilirsiniz. Yumuşak olursa şeftaliler. Daha da süreyi azaltın arkadaşlar. Benimkiler 1 dakika duracak. Olduğunu nereden anlayacağız? Bakın böyle açılmaya başlayacak. Bu şekilde açılırsa soyması çok kolay olacak arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi çiçek gibi açılmaya başladı üst kısmından kesilen yerden. Artık şimdi şeftalileri alabiliriz. Bu şekilde olduğu zaman olmuş demektir. Saniye tutmanıza da gerek yok. Böyle açıldığı zaman çıkarabilirsiniz. Şeftalileri çıkarıyorum. 2 tencere olacak arkadaşlar. 1 tenceresini yapıyorum. Soğuk suya koyuyorum. Buzlu su da yapabilirsiniz. İçine buz da atabilirsiniz. Ya da soğuk su, bir daha soğuk su yaparsınız döküp de yine olur. 2 postada şeftalileri sıcak suda haşladım. Şimdi kabuklarını soyuyorum. Bakın ne kadar kolay bir şekilde kabuklarının soyulduğunu görün. Hiçbir şekilde ziyan olmuyor bu şekilde yaparsanız. Tabi bıçakla soymaya kalkarsanız yarı yarıya ziyan olacaktır. Bu da normal. Kolay olması için bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar, burada yayınlanan tüm tariflerimiz nefislezzettarifler.com blogumda yazılı olarak da paylaşılmaktadır. Yalnız birkaç gün geçiyor, ancak o zaman paylaşabiliyorum. Hemen paylaşamıyorum. Ayrıca kanalımızda çekilişimiz yakında başlayacak arkadaşlar. 100.000 aboneye ulaştığımız zaman çekilişimizi yapacağız. Her ay bir çekiliş yapmayı planlıyoruz. Çekiliş hediyemiz de YouTube'un ana sayfamızda, kanalımızın gösterilmektedir. İsterseniz bakabilirsiniz. Evet. Bu kadar açıklama yaptıktan sonra şeftalileri dilimleme aşamasına geldi. İster ufak ufak doğrayın, ister uzun dilimler halinde kesin. Yalnız şeftalilerin çekirdekleri çok incecik olduğu için elimde hatta dağılıyor her nedense. Çıkan çekirdek olursa çok daha iyi olacak da biraz dağılıyor benimkiler. Neyse, yine de ziyan etmeyeceğiz, bir şekilde yapacağız. Uzun dilimler halinde dilimliyorum. Evet, bugün şeftali konservesi yapıyoruz. Şu anda şeftali mevsimi girdi. Kış aylarında tüketmek üzere saklayacağız. Ne kadar yazın hazırlarsanız bu sebzeleri, meyveleri konserve olarak dondurucularda arkadaşlar kışın o kadar iyi oluyor. Hazırcacık çıkarıp kullanacağız. Kompost olarak tüketebilirsiniz. Pastalarda tüketebilirsiniz. Bu size kalmış. Evet. Doğradık. Hepsini hazırladık. 3 kilo dediğim gibi şeftaliden hazırlıyorum.
Şimdi kavanozlara hazırladığım şeftalileri dolduracağım. Ne kadar kaç kavanoz olursa tamamını hepsini dolduracağım. Ne kadar kavanozlarım? Yarım kiloluk kavanozlara koyuyorum arkadaşlar. İsterseniz 1 kiloluk da koyabilirsiniz. Ama hani açtığınız zamanı çabuk bitmesini istiyorsanız küçük kavanozlara koyarsanız çok daha iyi olur. Bu da bir püf noktası. Evet, gördüğünüz gibi kavanozları iyice dolduruyoruz. Ne kadar çok meyve, suyunu tabii ki de az koyacağız. Meyvesi bol olacak. Daha sonra sulandırıp daha da çoğaltabilirsiniz kompostu yaparken. Toplamda 5 kavanoz oldu. Yarım kiloluk 5 kavanoz bol bol meyve doldurduk. Şimdi üzerine şerbetini hazırlayacağız. Şerbet için 5 kavanoza 5 su bardağı su koyuyorum. Normal standart içme su bardaklarından tenceremin içine döküyorum. Üzerine de 5 kavanoz için, her kavanoz için 2 kaşık, 2 yemek kaşığı yani 10 kaşık şeker koyacağım. Evet. 5 kavanoz için 10 yemek kaşığı şekeri koydum. Şimdi şerbeti ocağa koydum. Şekeri erimesi için şöyle ilk aşamada karıştıralım. Kaynadığı zaman hemen ocağı kapatacağım. Çok fazla değil. Kaynadığı zaman kapatacağız. Kaynak kaynak şerbeti şeftalilerin üzerine döküyoruz. Beş kavanoza hazırladığım şerbet tamamen iyi geldi arkadaşlar. Bir su bardağından hazırlamıştık her bir kavanoz için. Şeftalilerin tabii ki soyarken kendi suları da çıktı yumuşadığı için biraz haliyle kavanozlarımızı bakın bir yemek kaşığının sapıyla da şöyle acıkını aralarından hava kabarcıklarını da çıkardım ki boş kalan yerler varsa yine de suyundan devam edelim. Şerbetinden dökmek için iyice doldurduk. Şimdi sıkı sıkı kavanozları kapatıyoruz. Kapattığımız kavanozları ters olarak çeviriyoruz. İyice sıkı kapamamız gerek arkadaşlar. Kapakları da ilk kullanımlık olarak kullanın. Tekrar kullanmayın çünkü şişme yapabilir. Sıkı sıkı kapatın ve bu şekilde 24 saat beklesin kapalı bir şekilde, ters bir şekilde. Üzerine bir bez yardım örtelim ki soğumasın hemen çabucak ve tutsun kapakları arkadaşlar. Tuttuktan sonra da karanlık bir ortamda istediğiniz zamana kadar saklayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Afiyetle kalın arkadaşlar.